Arkadaşlar başarısını kanıtlamış bir sistemle karşınızdayım. Bu da kuantum indikatörü. Kuantum indikatörleri artık çok popüler olmaya başladı. Çünkü sistem gerçekten çok stabil ve harika çalışıyor. Bugün de sizlere bunu canlı örnekleriyle beraber göstereceğim. Sistem tanıtımını da video içerisinde anlatmaya çalışacağım vaktinizi almadan. Hızlıca bunu nasıl yapacağımı size göstermek istiyorum. 3 kademeli yani 3 başarı oranına sahip sinyallerimiz var. Bunlardan birincisi yön değişim okları, en düşük başarı oranına sahip fakat tuttuğu zaman da harika sinyal veren, harika işlemler açan sinyaller oluyor. İkincisi kuantum al sinyalleri. Bunlar ters kare şeklinde oluyor. Bunlar en başarılı sinyallerimiz oluyor. Kullanımlarını göstereceğim. Burada da aynı şekilde kuantum salt var ve RLP'ler var. Bunlar da minik kırılımları bize gösteren ve orta vadede harika işlemler açan sistemler oluyor. Şimdi ben indikatörümü kapatıyorum ve sizinle beraber canlı teste geçiyoruz. Herhangi bir coin seçeceğim burada. Bu seçmiş olduğum coin'de de herhangi bir zaman dilimine kendimi atacağım. Grafiği göremediğim için de beraber sizlerle bu konu üzerinden backtest yapmış olacağız. Yani işlemlere canlı bir şekilde girmiş olacağız. Şu anda bir günlük grafikteyim. Çok da doğru bir şey değil yaptım ama en azından vermiş olduğu sinyalleri nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şurayı biraz yükseltmem gerekiyor. Çünkü nedir onun ismi? Grafiğin paritesi çok paritenin şeyi çok düşük olduğu için tik değeri, o yüzden maalesef çok düzgün bir sonuç vermez bizlere. Şimdi öncelikle grafiğe başladık arkadaşlar. Ben şunu öneriyorum. İşlem koşulu, yani işlemi girdikten sonra durum ne olursa olsun sizler karınızı belirli bir grafik karının üzerine tuttuktan sonra işlemden kesinlikle kendiniz manuel olarak çıkabilirsiniz. Ters bir sinyalin gelmesini beklemeyin. Beklemek isterseniz de bekleyebilirsiniz. Ben tamamen bugün ona göre bir işlem yapacağım. Şimdi ilk başarı oranı en düşük olan sinyallerimizden bir tanesi yön değişim okları geldi ve ben burada bir long işlem açmak istedim. Long işlem olarak girdim. Tekrar ikincisi geldi ve destekledi. Yukarı doğru çıktı. Sistem yavaş yavaş çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Yukarı doğru çıktı. Şimdi bakın, burada çok kritik bir konu var. Bizim giriş seviyemizden şu anki fiyatın olduğu seviyeye %10'luk bir fark var. Yani bu ciddi bir fark. Şu anda günlük grafikte işlem yaptığım için bunu küçük görüyor olabilirsiniz ama bu büyük bir kar aslında. Burada isterseniz işleminizi kapatıp devam edebilirsiniz. Yeni bir sinyalin gelmesini bekleyebilirsiniz. Mesela ben şu an kapattım. Ya da mesela bekleseydik, atıyorum, çok daha yüksek bir kazanç elde edebilirdik. Bunu tamamen değerlendirmek kendinize kalmış. Ama ters sinyali beklediğiniz durumlarda da, yani diğer sinyali beklediğiniz durumlarda da grafiğin ne kadar yükseleceğini, ne kadar düşeceğini bilemediğimiz için maalesef zarar elde edebiliriz. O yüzden bu sistemi giriş olarak kullanmanız her şeyden çok önemli. Çıkışınızı kendi paranıza göre, çünkü herkesin parası, işlem yapmak istediği bakiyesi farklı olduğu için maalesef herkese yönelik bir durum değil. O yüzden stop seviyenizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ki zaten bakın sağ taraftaki tabloda burada trend olsun, fiyat basıncı olsun, diğer metrikler olsun, her anlamda bizlere yardımcı ediyor. Ultra sinyal bekleniyor diyor, güncel fiyat diyor, momentum diyor. Yani birçok volatilite durumundan tutun her şeye kadar, fiyat basıncına kadar, tekrar söylüyorum, bizlere bilgi veriyor sevgili dostlar. İkinci sinyalimiz geldi. Kuantum sat sinyali. Mesela burada da bir short işlem açmam gerekiyor. Short'a bastım ama dediğim gibi yine temkinli olacağım. Başarı oranı çünkü yüksek bir sinyal geldi. Fakat bakın grafik terse doğru devam ediyor. Şimdi bu tarz durumlarda risk almak mı, beklemek mi, tamamen size kalmış. Beklediğimiz zaman sonuç daha farklı olabilir. Mesela şu anda da ters bir sinyalin gelmesini bekleyerek bir senaryoda örnek vermeye çalışacağım sizlere. Biraz hızlı ilerletiyorum. Evet. Mesela burada bir sinyal geldi. Ters sinyal. Ne yapıyorum? Bu pozisyonu kapatıyorum. Burada ciddi bir arada fark oluştu. Bakiye düşük olduğu için göremiyoruz. Fakat %60'lık bir grafik farkı var burada. Bu ciddi derecede can sıkacak bir durum arkadaşlar. O yüzden kendiniz manuel olarak kapatmanız her şeyden çok daha önemli olur. Şimdi İşleme girdim ve girdikten sonra zaten grafik burada fırladı gitti yukarı doğru. Hızlı bir şekilde oynattım da. Bu tarz durumlarda zaten sinyaller teker teker bakın destekliyor. Bir yükseliş olduğu zaman tekrar destek sinyallerimiz bizimle beraber geliyor. Şimdi biz demin olmuş olduğumuz stop loss'u burada zaten her türlü çıkarttık. Herhangi bir problem yok. Sadece burada dikkat etmemiz gereken durum şu. Bunların mesela çıktık, karı maksimizde tutabilmek aslında büyük bir oran. Burada ben ne yapacağım? Trailing stop mantığını kullanarak mesela yükseldi,
sağlam bir düşüş olursa işlemden çıkmayı düşünüyorum. Mesela bakın yavaş yavaş düşüş sinyalleri geldi. Risk atmaya gerek yok. Burada pozisyonumu kapattım. Ha, buradan yukarı da fırlayabilir. O tamamen farklı bir durum. Tekrar sinyal geldi mesela aynı seviyelerde. Buradan tekrardan bir alım satım başlatmak istiyorum. Mesela bakın burada bir düşüş oldu. Düşüşün akabinde devam ettiriyorum. Tekrar bizlere yön oku sinyal veriyor. Diyor ki bak buradan aşağı doğru gelebilir. Dikkat et. Mesela burada da sinyale göre bir stop loss kullanacağım. İşlemimi kapattım. Short işlem başlattım burada da. Yine aynı şekilde grafiğe devam ediyorum. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi zaten grafik düştü. Şimdi burada işlemlerimizin kontrolü ve neye göre işlem yapacağımız dediğim gibi arkadaşlar çok önemli. Ve bu sinyalleri de ben en azından göstermeye çalıştığım kadarıyla kullanmak çok basit. Fakat grafik üzerinde sizlere bunun testini göstermek için de şöyle hemen mesela örnek veriyorum. 1 dakikalık grafiği şöyle ya da 1 saatlik grafik üzerinden bakalım. Çünkü bir günlük grafik backtest için çok uygun değil. Buradan bakmış olduğumuz zaman da mesela bakın burada bizlere düşüş sinyali verdiğinden sonra long sinyaline kadar %10'luk bir grafik karı veriyor. Long sinyalinden burada mesela girdik ya, ters bir durum mu oldu? Hemen çeviriyor. Yani günlük grafikteki kadar bizlere risk aldırmıyor. Yine short vermiş. Grafik aşağıya doğru düşmeye devam etmiş. Bakın yükseliş başlayacak diyor. Yükseliş vermeye devam ediyor. Yani sistemin hangi zaman diliminde kullandığınıza göre çalışma metriği çok farklı. Mesela bakın buradan buraya kadar, hatta ters sinyaline kadar %3'lük bir kar vermiş. Hiçbir şekilde çekilme olmadan. Mesela burada da RLP dönüşü var. %12'lik bir grafik karına kadar bizleri kazanç haline getirtiyor. Aynı şekilde zaten o yön okları da burada devreye girmiş. Alım satım metriklerine bakarsak da yine bizlere kar veriyor. Sadece dediğim gibi geri çekilme durumlarını kontrol etmek arkadaşlar bizim elimizde. Nerede stop olacağımızı kendimizin bilmesi gerekiyor. Bu sistemin güzel özelliği şu: 1 dakikada da 1 saatte de çalışabiliyor. Yani şuna bakar mısınız? Ya özellikle scalp işlem yapan arkadaşlar bakın buradan ya %3,5 grafik kar 1 dakikalık grafikte harika bir durum. Kesinlikle ve kesinlikle en ufak bir dönüş olduğu zaman zaten sizleri uyarıyor. Bakın burada inanılmaz derecede bir kontrol var. Zaman dilimi çok önemli sevgili dostlar. Ben 1 dakikalıkta demin sizlere göstermeye çalıştım fakat bunun asıl kullanım metriği o kadar yüksek dakikalar değil. Maksimum kullanacağınız zaman dilimi 1 saat. Onun dışında zaten 1 dakikalıkta da kullanabilirsiniz. 15 dakikalıkta da tamamen size kalmış. Ki sinyal kalitesi inanılmaz derecede iyi. Şu an SKL'deyim yani çok iyi bir coin değil ama mesela Dogecoin'den örnek vermek gerekirse dakikalık grafik üzerinde bütün düşüşleri sizlere bakın çekilmesine kadar, yani grafiğin şuradan dönmüş grafiğin döndüğü yere kadar bizlere gösteriyor. O yüzden scalp işlem yapanlar, düşük dakikalıkta bu sistemi kullanacak olan arkadaşlar inanılmaz derecede verim alacaktır. Ki şunu da söyleyeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama sistem bakın yataya bağladığı anda sinyal vermeyi neredeyse kesiyor. Yani güçlü sinyal vermeyi kesiyor. Sadece trend başlangıcında güçlü sinyal vermiş. Bakın buralarda görmüş olduğunuz gibi. Yani yataylarda sağlam sinyal zaten vermiyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? Mesela bakın buralarda ciddi ya. Evet, yönün nereye gideceğini belirleyen sinyaller var. Ok işaretleri var eyvallah ama ciddi derecede sinyal verdiği durumda mesela bakın burada bir tane hatalı sinyalini gördüm ben şu anda. En güçlü al-sat sinyallerinden bir tanesi. Burada bir hatalı sinyalini gördüm. Onun dışında da zaten yön oklarıyla tekrar işleme girmek isterseniz de rahatlıkla toparladığında buradan görebiliyoruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Bu sistemi kullanmak isteyen dostlar eminim inanılmaz derecede memnun kalacaktır. Bu sistemle ilgili kullanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, açıklamalarda benim Telegram kullanıcı adım var. Oradan bana birebirden mesaj atabilirsiniz. Çünkü kompak, yani birçok sistemi bir arada sunan bir paketimiz var ve 3-4 kişinin yiyebileceği bir öğle yemeği parasına bunları ömür boyu sizler de kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında yapay zeka sistemimiz var, birçok sistemimiz var. Hepsini muhakkak incelemenizi öneriyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.